Işık rüzgarı. Devam ediyor. Ay buyurun. Ya böyle rol çalasım var. Ben de sunmak istiyorum. Ay vallahi süper olur ya. Benim işime gelir. Bütün bilgiler sizde zaten. Ben de oturur dinlerim, bilgilenirim. Beraber çok- program sunmalıyız. Aynen öyle. Neredeyiz efendim? Sizin de gördüğünüz gibi yakışıklı. Yakışıklı diyorum özellikle. Ya. Diş hekimi, protez uzmanı Doktor Melih Şengül'deyiz. Diş Yine gözlerin hekimlerini içi parıl parıl. Fazla şımartmamak lazım. Ben şimdi çok şımartıyorsunuz. Vallahi hak ediyorsunuz. Ya Niye erkekler de iltifat alabilir? sizden böyle iltifat almak çok onur verici. Ama ben hak gerçekten. edenlere olanı söylüyorum. Öyle iltifat değil. Çok teşekkür ederim. Ama Ya, yani nasıl sıkıştırıyorum? benim nasıl? iltifatlarımı böyle işte Böyle. içimde kalıyor. Bugün ne konular var? Ne konuşacağız? Pek anlaşılmayan bazı şeyler var. O da diş yaptırmak gibi. Mesela insanlar gidiyor işte estetik amaçla ya da işte bir takım diş eksiklikleriyle ya da işte çiğneme bozuklukları, türlü sebeplerle bir diş hekimine gidip dişlerini yaptırıyorlar, değil mi? Şimdi burada yanlış bilinen şeylerden bahsetmek istiyorum. Mesela. Bir kere artık günümüzde dijital diş hekimliği çok gelişti ve materyaller çok gelişti. Bu konularda yanlış bilinen bazı şeylere aydınlatalım isterim. Siz aydınlatıyorsunuz. Ben de aydınlanıyorum. Mesela şu konu, işte zirkonyum, işte cam seramikler, porselen, kompozit bir sürü materyal var dişleri restore ederken. Şimdi bunların kalitesi, sağlamlığı ya da uzun ömürlülüğü birbirinden farklı olsa da sertliği esasen kişiye özel seçilmeli. Geçmişte eski zamanlarda yani bundan 20-25 yıl önce yaşım belli olacak ama Yok gençsiniz. o zaman yeni mezun olduğum zamanlarda böyle dişleri çok küçültüyorduk. Yani kesim yapılıyordu. Çünkü onun üzerine gelen kaplamalar için bir kalınlık gerekiyordu. Bir form gerekiyordu. Şimdi artık dişin mevcut eksik dokusunun üzerine direkt çok güçlü bir şekilde yapıştırabildiğimiz, dişin kendi dokusuna çok benzer fiziksel özellikler gösteren materyaller var. Yani diş gibi bir aşınma yüzdesi olan, son derece sağlam ve bir daha oradan da çıkmıyor, düşmüyor yani. Ya İsteseniz mesela de ben şu bu alt çıkaramıyorsunuz. dişime yaptırmak istesem dişlerimi kaybetmeden Evet. size bir şey yapabiliyor muyum Kağıt Bey? Evet, yapacağız tabii. Oo, bu program bana yaradı. Evet. Dinliyorum. Daha da bir heyecanlı dinliyorum. Şimdi ekranda bir fotoğraf var, görüyorsunuz. Mesela bu hastamızın dişini restore edeceğimiz zaman ne kadar restore etmemiz gerektiğini, o biyolojik kurallar vardı ya daha önceki programlarda anlattığım, hani dişin bir genetik formu var. Hani ilk sürdüğü, yaratılmış hali var, hiç aşınmamış hali. Şimdi o bizim hedefimiz ve oradan ne kadar eksilmiş, aşınmışsa oradaki eksik kadar bir materyal geleceği için biz bunu hesap ederek çalışırsak, çalıştığımızda yani diş hekimi olarak bütün bunları analiz ettiğimizde dişleri hiç kesmeden de üstüne restorasyon yapabiliyoruz. Mesela böyle şapka gibi incecik görüyorsunuz. Eksik yeri tamamlayan gelip oraya yapıştırıyoruz ve o tamamlanmış oluyor. Yani dişi küçültüp böyle üstüne tam bir kron dediğimiz o kaplama gibi olmasına gerek kalmayabiliyor. Ya böyle mesela diş beyazlatmalarda falan kişiler kendileri de gidip hazır alıp yapıyorlar. Diş mineleri çatlıyor Ya, falan. Onlara bu bile konularda toparlayabilir bir şey değil mi yani? uzmanın kontrolünde olması çok önemli. Diş Tabii. beyazlatma gibi ama diş beyazlatması tamamen başka bir kimyasal bir ajanla bir Mineleri zararı falan o da yok. Yani diş hekiminin yaptığı diş beyazlatmasının kalıcı bir zararı yok. yok. Hassasiyet Kişilerin yapabiliyorsun. kendileri çok yapıyorlar onu. Tabii türlü kötü alışkanlıklar, yanlışlıklar Türlü var. şeyler. Beraber bir program sunduğumuzda bunlardan bahsederiz. Yapalım evet. Bu şimdi kağıt kalınlığında dediğiniz. Duruma göre yani Neredeyse. ihtiyaç, oradaki eksik olan diş dokusu kadar bir restorasyon yapabildiğimiz için onu da gelip oraya yapıştırabiliyoruz. Dolayısıyla dişleri az kesiyoruz artık eskiye Ay nazaran. süper bir şey. Tabii teknoloji ilerledi artık, sistem Ya, ilerledi. Mesela burada bir örnek Bir var galiba. gülüş tasarım, bu bizim TV8'de daha önceki sezonlardan bir hastamızdı. Onun için burada tekrar paylaşma hoş olacak diye düşündüm. Kendisini analım. Şimdi bakın dijital olarak tasarım yapıyoruz. Şimdi biraz sonra sana da yapacağız bunu. Ha, evet istiyorum ben de. Bu çok hızlı zamanda yapılabilen estetik bir gülüş tasarımı. Süper. Fonksiyonel alana girmeden. Çünkü hastanın fonksiyonel dişlerin çiğnediği, birbiriyle temas ettiği alanda
bir sorunu yoktu. Görüntüsünde problem olduğu için biz o alana müdahale etmeden dişlerin sadece ön yüzeyine o dediğim Mükemmel gülüş için. restorasyonları yaptık. Ancak işte burada tam da hatalar oluyor. Dişlerini burada kestirip bunun üzerine böyle kaplama yapıp o bütün fonksiyonu da değiştirmiş olmak anlamına geliyor. Dolayısıyla fonksiyonel bir sorunumuz yoksa dişlerimizi kestirmek yerine daha minimal invaziv tedaviler tercih etmeliyiz. Şimdi bakın biz hep hani estetik bir yandan da fonksiyon diyoruz ya, gelin bunu birleştirelim. Bir çok hoş bir hanımefendi, dişleri birazcık yıpranmış. Şimdi onu tabii ki öncelikle estetik bir çalışma yapmak istesek dahi önce bir fonksiyonunu analiz edeceğiz. Fonksiyonel olarak cihazla çene hareketlerine baktığımız zaman bakın kırmızı görünen nokta erken bir teması gösteriyor. En başta söylediğim gibi o kırmızı temas, çarpma dengesizlik yarattığı için bir sürtmeler vesaire olduğundan ötürü dişlerde hızlı Sistemi aşınmalar bozuyor oluyor. biraz. Evet, hızlıca aşınmış dişleri kendisinin. Şimdi o yüzden şu an ağzında bir plak var, görebiliyor musunuz? Evet, görüyorum. Alt dişlerine taktığı ince bir plağı böyle birkaç hafta ona kullandırıp o ortopedik olarak çenenin dengeli kapanış noktasını en hassas şekilde tespit edip buna stabilizasyon diyoruz. O noktanın tespiti akabinde biz diş tasarımı yaptığımız zaman ki işte böyle artık bu dijital ölçüleri bir de yüzün taraması da alınarak biz tasarımı artık hastanın sadece fotoğrafına bakarak değil, 3 boyutlu olarak bir bütün Bayağı halinde giriyor bilgisayarın içine hasta. bir bütün halinde evet tasarım yapılıyor. Yani dişin bir tarafı uzun oldu, kısa oldu gibi sorunlarımız olmasın diye bu şekilde yaptığımız tasarımı gönderiyoruz laboratuvara. Laboratuvardaki diş teknisyeni de tabii ki o zaman ne ebatlarda, nasıl bir formda diş yapacağını çok daha iyi biliyor. Çok faydalı teknolojiler. Bizim diş hekimliğinde artık bu 3 boyutlu teknolojiler gerçekten işimizi yani olağanüstü kolaylaştırdı. Gitgide daha sık. Bir hata payı bırakmıyor bakarsanız. Minimalize ediyor evet hata payını. Eskiden çok olurdu. Mesela laboratuvardan bir gelir. Gitti geldi, gitti geldi. Böyle eğri olmuş mesela. O laboratuvardaki teknisyen hastanın yüzünü göremediği için. Ve biten restorasyonlar o zaman tam planlandığı gibi hastanın hiçbir sürprizle karşılaşmayacağı, daha önceden birlikte hemfikir olduğumuz o tasarımı hastaya uygulamış oluyoruz. Hem de ortopedik stabiliteyle beraber artık hani dişlerin o aşınmalarına sebep olan o aşırı yükleri de minimalize etmiş, hatta ortadan kaldırmış Yani olarak. hem fonksiyonel hem estetik olarak evet. bir bütüne ulaşıyoruz. Bazen sadece estetik müdahale yapıyoruz ama bazen işte o çok aşınma olduğu zamanlarda görüyoruz o çiğneme paternlerinin bozuk oluşunu. O zaman fonksiyonel bir tedavi olması gerekiyor. İşte o zaman da o splintler, o ince plastik plak dediğimiz şeyler kullanarak o çene ortopedisi ya da ortopedik çene kapanışı üzerinde bir denge sağlayıp ideal kapanışı hastalarımıza vermek adına birazcık tedaviyi sadece estetikte sınırlı bırakmayıp biraz da böyle Fonksiyonel ki en önemli şey. tabii bunda. yani dişler niçin var? Yani Çiğneyip yutabilmek için yemek yani. yemek için var. Onlar birer mücevher peki, gibi muamele ediyoruz Şey ama soracağım, bu plaklarla mesela yemek yeniyor değil mi? Onu siz taktığınız zaman gece yatarken mi kullanılıyor onlar? Bu Yoksa? tamamen kişinin olgunun durumuna göre bazen sadece geceleri kullandırıyoruz. Bazen olabildiğince çok gündüzleri de kullanılabiliyor. Sadece yemek yerken çıkarttırdığımız vakalarımız da oluyor ama aslında en hızlısı, iyisi yemek yerken dahi her 7-24 ağzında olması. Dolayısıyla kaslar artık o eski kapanış pozisyonu unutarak o kas hafızasını deprograme etmiş oluyoruz. Yani yeniden programlanmış oluyor kas sistemi ve o tek noktadaki kapanışa alışmış oluyor. O zaman da uzun ömürlü, sürdürülebilir, ömür boyu ideal bir dentisyona ulaşmak olduğu için hedefimiz bu şekilde tedavi etmek en aslında ideale ulaşmanın kaçınılmaz yolu. Yani bir şey söyleyeyim mi? Aslında dişlerimiz ne kadar önemli. Bir taraftan ben ruhsal olarak da çok önemli buluyorum. Çünkü güzel bir gülüş hayata bütün bakış açınızı değiştiriyor, gününüzü değiştiriyor, hayatınız değişiyor. Estetik olarak. Öbür türlü
diş, yani bir diş eksikliğinden bütün her şey kayıyor, sistem bozuluyor, boyun ağrısından uykusuzluğa giden bir sürü ki ileriki yaşlarda daha çok da hissettiriyor. Gülümsemek güzelliğin kılıcıdır demiştin değil mi? Tabii daha önce? yani böyle bir şey yok. Ya o kadar önemli bir iş yapıyorsunuz ki valla. Şöyle söyleyeyim, dişlerine bir estetik müdahale yaptırdıktan sonra iş yerinde üst üste 2 ay içinde 3 kere terfi alan bir hastam olmuştu. Sonra geldi bana, dedi ki ben aynı iş yerinde 15 yıldır çalışıyorum. Son 2 ayda 3 kere terfi verdiler. Yeni fark ettiler herhalde benim gibi. Yani artık çünkü Enerjisi değişmiş. enerjisi değişiyor insanın. Moraliniz bozuksa şöyle bir 5 dakika kendinizi zorlayarak gülümsemeye çalışın. Aynen. Otomatikman moraliniz düzelecektir. Öyle Yani eğitimler var, kahkaha terapisi. Ama Değil insan mi? o kahkahayı atmak için de kendisine güvenmesi lazım ve o gülmesi için de o güzel inci gibi dişlere sahip o. Yani çok insan bunun ihtiyacını duyuyor. gülümsemek bu kadar önemli. Aslında bütün hayatımızı etkileyen bir şey. Biz gülümsesin istiyoruz hastalığımız. Hatta sen gül diyoruz. Ama o gülümsesinler bir yandan da tabii bu dişlerimizin esas varlık nedeni olan bütün beden sağlığı açısından doğru fonksiyon görsünler ki sindirim sistemimiz ve ortopedik yani bedenimizin dik, stabil duruşu bozulmasın. Yoksa çok bedeller olabiliyor ileri durumlarda ve tam da bu resmi göstermek istiyorum. Şimdi burada böyle kırmızı noktalar görüyorsunuz değil mi? Bir de çizgiler mesela ön dişlerde. İşte bu ideal dişlerin fonksiyon görme şekli. Kapandığında her diş tek bir noktadan temas ediyor. Ancak yan hareketlere, yana doğru hareket ettiği zaman o sivri köpek dişleri tek sadece onlar karşılıyor. Dolayısıyla arka dişler hiç birbirine sürtmüyor aslında. Öne doğru kaydırdığımız zaman çenemizi sadece ön iki diş karşılıyor. Şimdi bunlar aşındıktan sonra veya yerleri değiştikten sonra arka dişler birbirine sürtmeye başladığı için işte o gıcırdatmaktan Orada sıkıntı vesaire var. dişler bu sefer daha çok hızlı bir şekilde aşınıyor. Çünkü arka dişlerimiz yan böyle sürtme kuvvetine dayanıklı değiller. Onlar böyle dikey ezme fonksiyonu için varlar. Dolayısıyla birbirlerine böyle yatay hareketlerde sürtündükleri zaman çok hızlı yıpranabiliyorlar ne yazık ki. Şimdi sana yaptığımız uygulama tam da ekranda görüldüğü gibi seyircilerimize gösteriyorum şimdi. Gösterelim bakalım. Şimdi yüzünü taradık 3 boyutlu olarak. Dişlerini taradık, ağız içi taramalarını yaptık. Bunları çakıştırdık. İcap ettiğinde bunu böyle tomografi görüntülerini de çakıştırabiliyoruz. Dolayısıyla her şeyi üst üste dijital olarak koyup tedavi planlamalarımızı ideal sapma olmadan yapma şansımız oluyor. Şimdi senin yüz taraman da olduğu için, dişlerinin taraması da olduğu için bilgisayar üzerinde ben muayene dahi yapar gibi hangi dişte ne problem var, hangi dişin neresinde ne yapacağım diye inceleyebiliyorum. Üstelik o güzel yüzünüzü de görerek üç boyutlu şekilde. Şimdi onu bu tasarımı birlikte hastalarımızla bu taramaları yaptıktan sonra dakikalar içinde üstüne şablonlar koyabiliyoruz. Mesela daha önceki programda anlatmıştık, konuşmuştuk. Üçgen diş, oval diş gibi. Karaktere bile yansıtan ona göre dişler diye konuşmuştuk. Bu diş formlarını hastamızla kabaca o anda seçip hemen onun üzerinde işte bak gördüğünüz gibi şu an böyle onun üzerinde o yapılmış halleri yine kabaca bu bana gitti beğendim ben bunu dediği zaman hastamız o şekilde işleme koyuyoruz. O zaman biliyoruz hastamız ne beğeniyor, hangisi yüze uydu. Bunu döndüre çevire dudak penceresinin içerisinde dişlerin en ideal konumlarına yerleştirerek hem doğru fonksiyon görmesini hem de doğru görünmelerini sağlamak adına formlarını da o kişinin kişilik özelliklerine ve yüz yapısına uygun şekilde belirlemiş oluyoruz ve o çapraşıklıklar veya eğri aks bozuklukları gibi hatalar, eskiden yaptığımız hataları yapmamış oluyoruz. Nasıl, kendi rahat ettin mi? Rahat mıydı? Vallahi gayet ettim. Bu program bana çok yaradı sevgili seyircilerimiz. Acayip bilgileniyorum. Sezon sonuna yetiştireceğiz mi dişleri peki? Yetiştiririz inşallah diyoruz. Efendim, bakar mısınız? Emin ellerdeyim. Seray Seven'in diş tedavisini görmek için sezon sonunu, sezon Bekleyin. finalini bekleyin. Görüşmek üzere diyoruz. Evet, Gençlik Rüzgarı devam ediyor.